Hoş geldiniz. Adım Tunç. Birazdan size üretilmesine fayda olabileceğini düşündüğüm bir uygulamanın sunumunu yapacağım. Sunuma başlamadan önce üretilmesini cazip hale getirecek bazı detaylardan bahsedeceğim. Bir cep telefonu uygulaması hayal edin. Telefonunuza yüklüyor ve günlük olarak attığınız adımlarınızı, harcadığınız kaloriyi, kat ettiğiniz mesafeyi görebiliyorsunuz. Buraya kadar her şey normal ve zaten bunu yapabildiğiniz onlarca uygulama var. Peki ya bir de adımınıza denk gelen bir tutar görseniz? Örneğin günlük 5000 adım attınız ve ekranda 50 kuruş ya da 5 TL gördünüz. Şaşırır mıydınız? Hemen korkmayın. Bu bir borç değil. Hemen sevinmeyin de. Bu parayı size teslim etmeyecekler. Bu tutar ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için yardımlaşma kuruluşlarına teslim edilecek. Peki, eğer biz para göndermeyeceksek, parayı kim verecek? Daha fazla müşteriye ulaşmak isteyen, reklam ve kampanyalar ile satışlarını artırmak isteyen, müşterileriyle özel bir bağ kurmak isteyen, tüm bunlar için minimum bütçe ayıran, zamanı verimli kullanmak isteyen, tüketim ile ilgili hızlıca istatistiklere erişmek isteyen firmalar. Diyelim ki bu uygulama üretildi. Bizi bu uygulamayı yüklemeye teşvik edecek şey ne olacak peki? Öncelikle hiç para harcamadan yardımlaşma. Devamında yardımlaşma miktarı adım sayısına bağlı olduğu için uygulamayı yükleyen arkadaşlarımız ile sportif bir rekabet yaşayarak eğlenme. Firmaların kampanya indirim hediyelerinden hızlıca ve sadece adım atarak yararlanma. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olmaya gerek kalmadan yardımlaşma. Ve son olarak ben kilolarımdan memnunum, yorgunum, hiç yürüyesim de yok arkadaş diyen ama kocaman kalbi olan insanları yürümeye teşvik etme şansımız olacak. Bu tanıtımda kullanılan grafikler, isimler ve rakamlar tamamıyla hayalidir. Gerçek değildir. Hayal edilen mobil uygulamanın tanıtımını kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. Bazı sayfalar izleyicilerin hayal gücüne bırakılmıştır. Sunum esnasında yapılacak hataların tarafınızca affolunacağını düşünerek iyi seyirler dilerim. Uygulamayı Google Play veya Apple Store'dan cep telefonunuza yüklediğinizi düşünelim. Ve ikonunu tıklayalım. Karşımıza gelecek ilk ekran, projelerin tamamının yer aldığı bir ekrandır. Firmanın ismi, sponsor olduğu projenin ismi, projenin gerçekleştirmesi için talep etmiş olduğu hedef adımın yer aldığı kutular halinde gözükmektedir. Öncelikli popüler ve yeniler sınıfları altında görünmekte olan projeleri dilerseniz belirlediğiniz bir sınıf altında siz de ayrıca görebilirsiniz. Örnek veriyorum, ben çocuklar sınıfı altındaki projeleri görmek istiyorum. Tıkladıktan sonra çocuklarla ilgili tüm projeler karşıma geliyor. Burada ikinci sırada alan Lösemili Küçük Kahramanlar için Araç Geliş adlı projeyi örnek proje olarak ele aldım ve tıklıyorum. Karşıma çıkan ilk ekranda projenin sınıfı ve projenin ismini başta görüyorum. Uygulamayı cep telefonuna yüklemiş ve projeye adım atmış insanların toplam şu ana kadarki adımlarını, projenin sonuca ulaşması için hedeflenen adımı ve şu ana kadarki toplam katılımcı sayısını görebiliyorum. Bu projeyi için yürüyen katılımcı arkadaşlarımın listesini, firmanın ismini, firmanın açıklamasını, firmanın web sitesini, tespit edilen sorunu, firmanın bu projeyi gerçekleştirerek amacını görebiliyorum. Projenin sunum tarihini görebiliyorum. Belirlenen bütçeyi, yani bu proje için ayrılmış olan bütçeyi görebiliyorum. Her adımımın ne kadar TL olarak gözüktüğünü görebiliyorum ve hedef adımı tekrar görebiliyorum. Proje için adım atmaya başlamadan önce bu proje için katılımcı arkadaşlarımı, yürüyen arkadaşlarımın listesine bakmak istersem, katılımcı arkadaşlarım butonuna tıkladığım zaman arkadaşlarımın ismini
toplamda kaç adım attığını bu proje için ve bu adıma bağlı olarak kaçıncı sırada olduğunu görebiliyorum. Buna ek olarak bu uygulama global bir uygulama olacağı için dünya genelinde herhangi birisi herhangi bir lokasyondaki bir proje için yürüyebilir. Sonuçta yürüyücü hiçbir şekilde ödeme yapmıyor. Buna bağlı olarak da dünyada şu anda bu proje için yürüyen birinci kişiyi gösteriyoruz adımıyla beraber. Aşağıda yer alan reklam ve kampanyalar kısmında firmaya ait videolar, kampanyalar, indirimler, bunlarla ilgili bilgilerin yer aldığı bir alan ayırıyoruz. Bu tasarım, bu arayüz tamamıyla firmaya ait olduğu için kullanıcı her açtığında bu arayüzle karşılaşacak artık. Bu proje yürüdüğü sürece. Tekrar proje hakkında kısmına tıkladığım zaman artık bu proje yürümeye karar verdiysem eğer adım atacağım butonu tıkladığım zaman bu sefer tüm adım sayarlarda görebileceğim adımı, mesafeyi, kalori yer aldığı satırları görebiliyorum. Ve şu anda daha yeni başladığım için yürümeye 5. sırada olduğumu görüyorum arkadaşlarım arasında. Eğer uygulama için, proje için yürürsem yürümeye karar verdim. Detay bu. Yani harcamış olduğum kalori, kat ettiğim mesafe, adıma ek olarak proje için adımlarıma denk gelen tutarı, günlük ya da toplamını görebiliyorum. Dilersem bir arkadaşım eğer bana derse ki ben hafta sonu şu proje için yürüyeceğim, senin de eşlik etmeni istiyorum derse, o proje için yürümek istersem bu projeyi, şu anda yürümekte olduğum projeyi bir süreliğine durdurup arkadaşımın bahsettiği projeyi yürüyebilir. İlerleyen zamanlarda arkadaşımla beraber yürümüş olduğum projeyi durdurup tekrar bu proje için yürümeye devam edebilirim. Dikkat ettiyseniz sıralama değişti. Tekrar katılımcı arkadaşlarıma baktığım zaman bu sefer 2. sırada yer aldığımı görebiliyorum. Şimdi uygulama tarafından hesabımıza iletilmiş mesajlara bakalım. Mesajların yer aldığı ikon burada. Şu anda okunmamış 4 tane iletiyi görüyorum. Birincisi, Unicorn adlı bir kullanıcı tarafından Gelecek için Bilim adlı proje için Göztepe Özgürlük Parkı'nda belirtilen tarihte bir yürüyüş organizasyonu ile ilgili bir ileti geldi. İletiyi tıkladığım zaman düzenleyenin ismini, tarihini ve saatini, lokasyonunu, eklenirse koordinatlarını, projenin ismini, hedeflenen adımı, proje için tamamlanan adımı, katılımcı sayısını, Unicorn adlı kullanıcının profilini, proje hakkında bilgiyi, firma hakkında bilgiyi, katılımcı arkadaşlarımın listesi hakkında bilgiyi görebiliyorum. Eğer onaylarsam katılacağım butonuna tıkladığım zaman da proje için yürümeye başlıyorum. Geri geldiğim zaman 2. sırada yer alan ise yürümekte olduğum proje için projenin sponsoru olan firmanın tarafıma iletmiş olduğu indirim. Tıklarsam, indirim kuponu. Tıklarsam öncelikle özet bir mesajın yer aldığı kısa bir mesaj. Buna bağlı olarak firmanın indirim için tarafıma iletmiş olduğu kare kod ya da herhangi bir şifre, ürün hakkında detaylar bu sayfada yer alıyor. İndirimden yararlanmak istediğim zaman alışverişimin tamamlama esnasında kasiyere bu kare kodu ya da şifreyi göstererek indirimden yararlanabildiğimizi düşünelim. Geri geliyorum.
Üçüncü sırada ise tamamlanan proje. Yani hedeflenen adıma ulaşılmış ve proje gerçekleştirilmiş bir ileti. Tıkladığım zaman yine özet bir mesajla karşılaşıyorum. Projenin sonucu ile ilgili bilgi veren. Detayları tıkladığımda ise özet olarak hedeflenen adım, proje için ayrılan bütçe, proje başlangıç tarihi, proje tamamlama tarihi, katılımcı sayısı, katılan ulus sayısı, yani kaç tane ülkeden katılındı ve kaç ülkeden kaç kişi katıldı, bunun detaylarını, toplamda kat edilen mesafeyi görebiliyorum. Süreç hakkında bilgiyi, yani şu anda hangi aşamada neler alındı, neler verildi, bununla ilgili bilgiyi firmanın diğer projelerinde bu sayfadan görebiliyorum. Az önce bahsetmiş olduğumuz yürüyüş organizasyonunu biz düzenleyelim örnek olarak. Tıkladığımız zaman projenin sınıfını seçiyoruz ilk önce. Çocuklar sınıfında seçelim. Projenin kendisini seçelim. Lösemi küçük kahramanlar için araç gereç. Bu yürüyüş organizasyonunu kimler görüntüleyebilsin? Arkadaşlarım ve 20 kilometre içindeki herkes. Haritadan biraz amatörce oldu ama sanırım anlaşılıyor. Haritadan yürüyeceğim güzergahı seçiyorum ve onaylıyorum. Parkur seçildi deniliyor. Açıklama kısmına tıklayıp herhangi hızlı küçük bir açıklama yazabiliyorum ve gönder butonuna tıklıyorum. Artık arkadaşlarımın iletiler kısmına, arkadaşlarım ve 20 kilometre içerisindeki herkesin iletiler kısmına bu mesaj ulaşmış oluyor. Geri geldiğim zaman, peki diyelim ki hafta sonu spor yapmak istiyorsunuz fakat yalnız yapmak istemiyorsunuz. Çevrenizde yürüyüş organizasyonları var mı? Buna bakmak istiyorsunuz. Dünya şeklinde olduğu ikonu tıklıyorum. Karşıma gelen haritada konumumu ve yakınımdaki yürüyüş organizasyonlarını görebiliyorum. Herhangi birisine tıklayıp hakkındaki detayları görebilirim. Bundan sonrası hayal gücünüze bırakılmış bir durum. Geri geliyorum. Artık biraz da fonksiyonel özelliklerin olduğu, fonksiyonel bazı tanımlamaların olduğu menü tuşunu tanıtabiliriz. Menü tuşunu tıkladığım zaman projeler, tüm bildirimler, arkadaşlarım, katıldığım organizasyonlar, sponsor olduğum projeler, hesabımla ilgili bütün detayları buradan görebilirim. Örnek olarak başlayalım. Projeler. Projelerde ilk sayfada gördüğümüz tüm projeler, seçtiğim projeler, tamamlanan projeleri görebilirim. Ben biraz daha kısa tutabilmek için seçtiklerimi göstermek istiyorum. Bunlar benim seçmiş olduğum projeler. Şu anda yürümekte olduğum proje gördüğünüz gibi lösemili küçük kahramanlar için araç gereç. Dilersen bu projeyi pause edip birisi tarafından belirtilmiş ya da benim seçmiş olduğum diğer projeyi tıklayarak o proje için yürüyebiliyorum. Aynısının tam tersini de yapabiliyorum. Çıkıyorum. Tüm bildirimleri göstereyim. Kazandığım indirimler, yani şu ana kadar kazandığım indirimlerin listesi. Tamamlanan proje bildirimi, şu ana kadar tamamlamış olduğum projeler. Yürüyüş organizasyon bildirimleri, çevreden genel olarak birikmiş yürüyüş organizasyonları bildirimlerini görebiliyorum. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım sayfasında arkadaşımın ismini, soy ismini, yürünen proje adetini, yani arkadaşım şu ana kadar bu uygulamayı yükledikten sonra kaç projeye yürümüş, onun adetini, toplamda kaç adım atmış, onun miktarını görebiliyorum. Çıkıyorum. Katıldığım organizasyonlar.
Katıldığım organizasyonlar şu ana kadar katılmış olduklarım ve düzenlediğim organizasyonların listesinin yer aldığı sayfadır. Çıkıyorum. Şimdi anlatacağım ise erişim izni olan, yani firmadan, sponsor bir firmadan erişim iznine sahip bir kişinin görebildiği bir sayfa. Tıklıyorum. Devam eden projeler, tamamlanan projeler, tüm istatistikler ve uygulama ya da kişilerden alınan bildirilerin olduğu bir ekran. Devam eden projelere tıkladığı zaman, dikkat ettiyseniz firma ismi hep aynı. Firmanın tüm devam eden projelerin yer aldığı bir sayfa. Örnek bir tanesine tıklıyorum. Burada tamamlanan adım, hedeflenen adım, proje için ayrılan bütçe, proje başlangıç tarihi, proje tamamlama tarihi, katılımcı sayısı, katılan ulus sayısı, toplam kat edilen mesafe, indirim kupon sayısı adeti, çek kullanan müşteri sayısı, kampanya toplam satışı. Burada detay firmalar için indirim kupon sayısı, yani toplamda indirimli kupon kaç tane gönderildi sahaya, broadcast edildi. Bu çeklerden kaç tanesi kullanıldı kişiler tarafından, kaç kişi kullandı, bunu görebiliyorum. Bu indirimlerle beraber yapılan satışların toplam miktarını görüyorum. Yani mesela 53.000 TL'lik bir satış yapılmış. 1300 indirimle. Detaylıya girip istatistikleri görebiliyorum. Çıkıyorum. Tamamlanan projelerde aslına bakarsanız aynısı. Tek farklılık hedeflenen adımla tamamlanan adım eşit olması ve proje tamamlama tarihinin yer alması. Burada da katılan ulusların sayısını görebiliyorum. Detayları tıkladığım zaman da kimler ve hangi ülkeden kaç kişi onu görebiliyorum. Çıkıyorum. İstatistikler. Burada tamamıyla detayları artık gösterebiliyoruz. Tamamlanan proje adeti, devam eden proje adeti, toplam proje adeti, kampanya ve reklam adeti, firmayı tanı kaç kere tıklanmış onun adeti, proje hakkında butonu kaç kere tıklanmış onun adeti, reklam ve kampanyaların incelenme adeti, toplam düzenlenen yürüyüş etkinliği adeti. Kaç kişi yürüyüş organizasyonları düzenlemiş ve bu yürüyüş organizasyonlarına kaç kişi katılmış, toplamda onların sayısı. Toplam adım sayısı, toplamda tüm projeler için kaç adım atıldı. Toplam katılımcı sayısı, kaç bin insan veya milyon insan bu proje için, tüm projeler için toplamda genel olarak yürüyor şu anda. İndirimden yararlanan kişi sayısı, indirim ile yapılan satış tutarı, toplamda bu indirimlerle kaç TL'lik satış yapıldı örnek veriyorum. Projeler için harcanan toplam bedel. Yani tüm projeler için kaç para finanse etti, kaç para ayırmış oldu. Onun listesine ulaşabiliyor. Çıkıyorum. Her uygulamada gördüğümüz gibi ayrıntılar burada da hesabım sayfasında yer alıyor. Hesabımı tıkladığı zaman kullanıcının ismini, nickname'ini, yaşını, lokasyonu ve benzeri detayların yer aldığı bir ekran. Gizlilik ayarlarını yapabiliyor, hesap ayarları yapabiliyor, arkadaş listesiyle ilgili detaylara ulaşabiliyor ve dil seçebiliyor. Çünkü global bir proje demiştik. Herhangi bir ülkeden de herhangi bir proje için yürünebiliyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu sunumu beğendiyseniz lütfen like butonunu tıklayın ve paylaşın. Çünkü bu uygulamanın üretilmesine karar verecek firmalar like sayılarına dikkat edecektir. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.